Munzur Dağları'nın zirvesine yakın bir konumdayız. Yaklaşık 2500 ila 3000 metrelik Sarıgül Yaylası'nın bulunduğu yere geldik arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Yukarıda Munzur Dağları'nın zirvesine yakın konumda Buyar Gölü var. 4. jeolojik zamanda oluşmuş krater göllerden biri. Şu anda aracımız binek araç olduğu için maalesef o tarafa gidemiyoruz. Çünkü daha 2 saat yürüme mesafesinde. Şimdi biz burada Sarıgül Yaylası'na Pertek'ten gelen yaylacılarla konuşacağız. Şafaklarla konuşacağız. Hayvancılıkla ilgili bilgiler alacağız. Özellikle peynir üretiminin en çok yapıldığı Munzur Dağları'nda hayvancılık nasıl oluyormuş? Bununla ilgili kendilerinden bilgiler alacağız. Şimdi videomuza geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Şimdi hazırsanız yayınımız başlıyor. Oradaki 3 çadır bir aileye ait. Arka tarafta yine bir hane var. Şu tarafta var yine. Şu anda gözükmüyorlar ama tek tek hepsini gezeceğiz bugün. Burada yaklaşık 200-300 koyunlu bir ailenin çadırının yanındayız. Şu anda öğlen saat 12 civarları. Sağımdan yeni çıktılar. Sağıma getirmişlerdi. Sabah normalde otlatmaya, gece de otluyor koyunlar. Genellikle küçükbaş hayvancılık yapılıyor. İçinde çok az sayıda keçi var. Keçiler de koyunların önünde gitsin diye. Sıcakta çünkü koyunlar fazla gezmiyorlar. Gezmesi için özellikle koyunların önünde gitmesi için 20 tane 30 tane de keçi bakıyorlar. Şimdi bu tarafa gidelim. Yaylacılarla konuşalım, sohbet edelim. Burayı ne olarak kullanıyorsunuz? Yaşlı maçlı, vereki, saket meketi. Hasta olan hayvanlar için yapılmış. Evet. Bu çadırı da yayla olarak peynir. Orada katılımız üstümüzü maylık. Bunda nereden isteyelim? Nereden koyalım? Evet, burası peynirlerini koydukları çadır. Şöyle çadırı gösterelim. Bakın altı açmışlarken hava alsın. Sütlerini burada süzüyorlar, mayalıyorlar. Peynir haline getiriyorlar. Şu peynirleri de daha sonra tüccar gelip satın alıyormuş. Södür sandı ne de sonra mal sandı ne de yeno pesovak çırayna ne? Ya pesomar sonra yaban dosyanım sonu lira saat ne videonu dosyanım peynir koyamın kendi ben ta çınarım estu daimzi. Çoban esto? Ne çobanı lazım ki bunu çoban ki bunu verekon da verek yemezdi. Gola Hızır deri. Doğru değil mi? Ya hen Rusya gola Hızır verek yemezdi gola Hızır serçi. Tabii yok görmün mü? Germen o hele vakti verek yemez zori. Mevkum mene tasarıyor yani gelir melir yok. Mal gelir melir çino. Mal peynir bedava sonu. Evet arkadaşlar bakın burada güneş panelleri var. Güneş panelleriyle lambalarını, telefonlarını şarj ediyorlar. Evet. Burada yatma yeri mi teyze burası? Ya ita kumra. İta kunera. Çadıra mor. Nahette sekene mutfak oza. Ya uzak mutfağa. Bu tarafa da göstereyim arkadaşlar size. Bu tarafta mutfak kısmı. O tarafta peynirleri süzdükleri yer var. Burası da mutfak kısmı. Mutfakta da
yemeklerini pişirdikleri yer burası. Aynı zamanda dışarıda soba var. Sobanın üzerinde çaylarını, yemeklerini yapıyorlar. Burada da tulum peynirleri var. Lo scifano dell'urfano dell'oriche caidaniano Pespecaie dormir gano Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle biraz öteye gidebilir miyiz? Burası. Güneş mi alıyor? He, güneş alıyor. Bu taraftan Şöyle da alır. seni bu taraftan alayım. Sen ben. o taraftan. Gel. Murat Kala. Pertek'ten oturuyorum. Üretici hayvancılıkla uğraşıyorum. Buraya hangi aylarda geliyorsunuz? Hangi ayda gidiyorsunuz? Buraya- Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Bizim saatimiz belli değil. Her saat çalışıyoruz gece gündüz. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Genelde Mayıs sonu, Haziran başı geliyoruz. Eylül sonu, Ekim başı gibi gidiyoruz. Yani sezon öyle. Gelip gittiğimiz. Günde otlatma süresi ne kadar oluyor? Günde şöyle söyleyelim işte gece sürekli ot arıyoruz. Hı hı. Gündüz de saat böyle 10 gibi beriye geliyoruz. Sağım yapıyoruz. Öğleden sonra 1.30-2 gibi kalkar Alince gider. O dakika gece gidenler uyur. İşte diyelim evde Alince giderler. Saat 6 gibi getirirler yine sağarız. Gece devam. Şimdi sen gece ile gündüz arasında siz 2 kişi misiniz giden? Evet evet. Gece giden gündüz gitmiyor. Ha, gece giden gündüz, Gündüz gitmiyor. gitmiyor, Yoksa nasıl uyuyacaksın değil mi? Yani 24 saat uyumadan olmuyor. Evet, evet. Orası öyle. Biraz buranın zorluklarından, hayvancılığın getirilerinden bahsedebilir Ya misin? şöyle söyleyelim hayvancılık gerçekten hani Hem de böyle hem yürüyelim hem konuşalım. hem yürüyelim konuşalım gerçekten böyle emek isteyen bir meslek. İnsan gücüyle olan bir meslek. Emeğimizin karşılığını alabiliyor muyuz desen alamıyoruz. Çünkü ürettiğimiz ürünlerin şu anda piyasa değeri çok düşük. Üreticiler olarak girdilerimiz çok pahalı. Yani girdilerle çıktılar birbirini dengelemiyor. Ondan dolayı işte sadece nedir? Mesleğimiz olduğundan dolayı yapıyoruz. Kaç yaşındasın? 33 yaşındayım. Doğma büyüme böyle hep sürekli hayvanların içinde miydin? Hep hayvanların içindeydim. Önce ineklerimiz vardı, sonra keçi, sonra koyuna döndük. Böyle dönüşümlü gidiyoruz. Ama genelde hayvanların içindeydim. Hep hayvanlara aşinaydın, biliyorsun. Evet, doğru. evet biliyorum, evet. İçinde büyüdün yani. Evet, içinde büyüdüm. Hani sütü sağıyorsunuz, sütü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sütü şu anda peynir yapıyoruz. Taze peynir olarak satıyoruz. Tüccarlara veriyoruz. Tulum peyniri değil mi? Yok, şu anda taze veriyoruz. Kelle olarak. Kelle olarak veriyoruz, evet. Tüccarlara veriyoruz. Sonrasında da kendimize tulum yapıyoruz. Yani Kelle olarak ne kadar alıyor tüccarlar? kelle olarak bu sene yani emeğinin çok altında. 100 liradan 100 100 liradan? Evet, 100 110 120 Şu an arası bir Peynir şey var. 300 civarı herhalde. benim Evet, bildiğim, şu anda 300, tulum 350. 300 300 ile 350 arası. Peki o Ama- kelleyi götürüp hangi işlemden geçiriyorlar tulum haline geliyor? Kelle şöyle söyleyelim, yaklaşık böyle bir hafta torbada kalır. Ondan sonra götürürler, ezerler, tekneye katıyorlar, eziyorlar, Tuzluyorlar. tuzluyorlar. Tulum Fazla haline- bir şey de Yok, yapmıyorlar. zaten masrafı, işin emeğini biz çekiyoruz. Üreten biz, emeğini çeken biz. İşin rantını, işte diyelim karını aradaki tüccarlar, komisyoncular onlar getiriyor. Değil mi? Evet. Son tüketici de mağdur, üretici de Evet, mağdur. şu anda zaten dengesizlik oradan çıkıyor. Şu anda üretici olarak biz de mağduruz, tüketici de mağdur. Yani arada büyük bir makas farkı var fiyat olarak. Ama ne biz kazanabiliyoruz ne tüketici aldığı üründen. Yani gerçekten bugün şartlarına baktığın zaman, Türkiye'nin koşullarını göz önünde aldığın zaman 350 liraya kalkıp 1 kilo peynir alıp yemek gerçekten yani bugün şartlarında zor. Yani 1 kilo peynir iki kahvaltıda bitecek bir şey. Bir avuç bir şey. Evet, bir avuç bir şey. Ama dediğim gibi biz de zarar ediyoruz, tüketici de zarar ediyor. Sıkıntı biraz oradan kaynaklanıyor. Yani o denge korunabilse, Tabii. o dengeyi koruyabilsek böyle bir sıkıntımız olmaz. Peki çoban tutma gücün yok mu? Hani mesela böyle çok çalışıyorsun. Evet çalışıyorum. Çoban tutmuşum. Kuzulara gönderiyorum. Kuzularım şu anda Buyur Baba'nın orada.
Aha. yukarıda. Buradan kaç kilometreydi bu yer baba? Yaklaşık burada yani böyle iz dışı baksan 2 kilo 3 kilometre ama yoldan gittiğin zaman yaklaşık 5-6 kilometre ediyor. Yürüme mesafesi ne Evet. kadardır? O 5-6 kilometre ediyor. Yani yine 2 saat yürümen Evet lazım evet. mı? Evet 2 saat yürüyorsun. İşte Çünkü çok engebeli bir arazi değil mi? Şu dağın arkasında gidiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Dağın arkasından öyle gidip şu karşı kayaların üzerine geliyoruz. Orası peki şey mi? Krater göl mü? Ya krater göl, evet. Buzul krater gölü. Bu civar Ama yani bizden inançsal olarak bir değeri var. ne değeri var? Biraz da onun öneminden bahsedebilir Yani misin? Bu şöyle yer bildiğim kadarıyla yani daha önceden burada işte diyelim şöyle bir şeyden bahsedilir. Orada rivayet. rivayetten bahsedilir. Hayvancılıkla uğraşan insanlardan gidip orada işte banyo yapanlar falan olmuş. Başlarına belli sıkıntılar gelmiş. Orada hani içinde 2 tane beyaz at gördüklerini falan. Yani o tarz bir şey olduğunu söylüyorlar. Evet. Ama dediğim gibi Burada hani nasıl hani benim bildiğim o kadar. o hikayeden de esinlenerek şunu söylüyorum. Doğaya bir saygı var değil mi? Ben Evet, mesela evet, bir yerde kesinlikle. hiç çöp görmedim çevrede. Şimdi şöyle söyleyelim, bizim inancımız gereği zaten inancımız doğayla bir bütün. Yani doğayı baz alıyor aslında. Yaşamı bu doğayı felsefi olarak baz alıyor. Evet. Ondan dolayı doğayla bütünleştiğimiz için doğaya kutsal bakılıyor. O yüzden doğa temiz tutuluyor. Doğa her zaman bizim bu bölgede hak ettiği değeri yani tam olmasa da hemen hemen o konumda gidiyor yani. Öyle söyleyeyim. Gelirken yollarda dikkat ettim çevreye, doğaya. Evet. Bir yerde öyle çöp falan Yok görmedim. bizim buralarda da yok. Mesela şu anda hayvan kırkımlarımız devam ediyor. Hı hı. Bunlar Burada- yün burada. Yünlerimiz var. Mesela biz Bunlar toplanacak. Yünleri yün buraya koymuş. toplayıp burada yakıyoruz. Halen daha devam ediyor. O da normalde Peki yünü eskide, değerlendiremiyorsunuz işte mu? eskide değerlendiriliyordu. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim, isteyenler oluyor. Mesela diyelim kilosunu 600 liradan, 600 kuruştan, 1 TL'den. Yani Allah Allah. şeye değmiyor yani toplayıp götürmene değmiyor. Anladım. Bir de gelip buradan almıyor. Evet Yani, getir yani diyor. götürsen mazot paranı bile yani emeğini boş ver, mazot paranı da bile kurtarmıyor. Ondan dolayı yakıyoruz. Anladım. Öyle. Bu işin sürdürülebilir olması için, devam etmesi için senin gördüğün sorunlar, tespitler Şimdi nelerdir? devam edebilmesi için gerçekten şimdi bu işimiz başta dediğim gibi bir insan gücüyle olan bir iş. Hı hı. Gittikçe yani insanlar bu işi yapmıyor. Özellikle genç nesil uzaklaşıyor bu işten. Yaşlarımız da belli bir şeye geldikten dolayı artık güçleri gitmiyor, yapamıyorlar. Ve çoban para, şu anda çobanlar çok pahalı. 80 lira civarları. Yani bugün doktorlar bile duysa kıskanacak durumdalar çobanları. Aylık 80 bin TL civarında bir aylık alıyorlar. Çok pahalı. Bundan dolayı insanlar, üreticiler büyük bir zorluk çekiyorlar. Ki şunu söyleyeyim, bazı üreticiler 3-4 tane çoban alıyor. Hı hı. Böyle yürüyor. 4 tane aldığı zaman bugün 4 tane çoban 80 liradan gider 320 lirayı bulur aylık. Evet. Yani baktığın zaman bu kadar kazanıyorlar mı? Yok. Kazanamıyoruz. Gerçekten kazanamıyoruz. Ha bugün dediğin gibi peynirimiz para etseydi, etimiz para etseydi. Mesela bugün kasaplarda et 500 liradan satılıyor. İşte bizim Munzur Vadisi'nde geçtiğin zaman bir yemek yiyorsun. Bir kavurma yesen 600-700 lira. Bir kavurma yani Evet. yaklaşık 100 gram o civarlar bir öğün. Hı hı. Ama bugün bizde et kesimi şu anda galiba 310 lira 320 lira. Siz et olarak kuzu kesimine gönderiyorsunuz değil mi? kuzuyu Kuzulara. Evet. Onun dışında süt üreticiliği Süt yapıyor. üretici, evet. Anaç koyun. Anaç besliyoruz. Hı hı. Koyunların cinsi ne bu arada? Şöyle Akkaraman. Akkaraman Evet, koyunu. Akkaraman koyunu. Bu- Şavak, yani Şavak bu- Akkaraman. Evet. Bu coğrafya için en uygun koyun bu mu sence? Bu mu? Evet, şu anda budur. Bu coğrafyada bu koyun besleniyor. Evet. Ha, farklılıklar denenir mi? Denenir. Günlük mesela Evet. bir koyun, ortalama bir koyun diyelim. Evet. Ne kadar süt, kaç litre süt veriyor? Yani şöyle söyleyeyim, günlük ortalama yani baharın biraz farklı oluyor. Şimdi gittikçe güze doğru gittiği için farklı oluyor. Ortalama bir koyun sezonluk 25 ile 30 kilo arası bir peynire denk gelecek süt veriyor. Anladım. Öyle. 25-30 kilo yani. Evet. Peki bütün gelirler, giderler, mesela girdiler, masraflarınızı karşıladıktan sonra size kalan bir şey oluyor mu? Ya valla bize kalan ne oluyor açıkçası? Bize kalan çektiğimiz eziyet kalıyor. Öyle söyleyelim. Gerçekten öyle. Şu anda mesela biz burada 4 kişiyiz. Babam kuzu ekmeği götürdüğü için şu anda burada yok. Kuzu ekmeği götürdü bugün. Hı hı. 4 kişiyiz burada. Bir de çoban 5. Mesela kardeşim de arada bir geliyor. Yani iş gücünü, bu emeği göz önünde aldığın zaman, bunların da bu emeğini işin içine kattığın zaman gerçekten inan ki yani
başa baş gidip geliyorsun. Ancak karın toklu diyorsun. Evet evet. Kimseye muhtaç etmiyor, bırakmıyor seni öyle. Anladım. Şimdi burada benim dikkatimi çeken en büyük şey de böyle her evin 3-4 çadırı var. Genellikle bir evin odaları gibi düşünelim değil mi? Evet aynen öyle işte mutfak çadırı, ev çadırı, bir de şöyle söyleyeyim katık çadırı. Katık çadırı. Bu da işte sakat makat deli meli kuzumuz oldu mu katıyoruz. Öyle kapatmışız. Evet. Öyle. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için de sağ olun. Sen de sağ ol. Abdullah Yıldız. Abdullah. Tunceli Pertek Boltepe'de yaşıyorum. Eski ismi Ceradur. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani bizimki hep göçeberi. Şafak aşireti olarak. Evet. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz ama fakat çok zor şartlardan yaşıyoruz. Yani yaşamımız çok zor. Siz de görüyorsunuz burada. Yolunda tut. Başta bizim yaptığımız ürünler para etmiyor. Yani bizim elimizde para etmiyor. Üretici de para etmiyor. Tüketici de para ediyor. Bizde peyniri şu anda 100 lira alıyorlar. Olan peyniri. Vatandaşlarımız burada biz kendimizi görüyoruz, eziliyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla. Komple çok eziliyoruz. Peyniri bize 100 liradan alıyorlar. 100 lirada alıp götürüp marketlere biz bakıyoruz. İşte Şafak tulum peyniri, Erzincan Şafak. Yani peynir genellikle bizim Dersim'in. Tunceli tulum peyniridir. Evet. Fakat bizimkiler göç etti, Erzincan'a gitti Şafaklar. Ne oldu? Markayı Erzincan aldı. Şu anda Erzincan tulum peyniri diye geçiyor. Tulum peyniri deyince Erzincan akla geliyor. Erzincan akla gelir. Fakat Erzincan değil. Aslında şimdi şu üretim merkezi burası. Bura. Tunceli bak Elazığ, Tunceli, Erzincan bu üçgen. Şimdi Şafak'ın toplumu burada doğuda 3 bölgeden yaşıyor. Elazığ, Tunceli, Pertek. Fakat bizim şu anda Erzincan'da yaşayan Şafaklar hep Tunceli. Evet. Ama şu anda Tunceli. Biraz peki bu bilmeyenler için söylüyorum. Şafak aşiretini biraz anlatabilir misin? Neden Şafaklar demişler? Şafaklar Şafak'la beraber göç ediyorlar. Bunlar göçeberidir. Eskiden beri Şafak'ta kalkar. Eskide hayvanlarla, atırlarla, atlarla, affedersin eşeklerle. Yani bizimkiler yani hayatımız komple göçeberlikle, göçle. Sabah erken kalkarlar Şafak'ta. Şafak diyoruz Şafak'ta. Şafak doğar doğmaz göç ederler. Yani bir nevi aslında batıdaki yörükler. Yörükler. Tarzının verdiği Yani bizim yaşam tarzının verdiği Şafak'la beraber gittiği zaman bu Şafak ismini aldılar. Şafak aşireti buradan geldi. Şu anda hayvancılık yapan herkese Şafaklı diyorlar. Tabii. Niye? Çünkü bunların hayatı hep göçeberiyle. Göç ediyorlar, yaylalar. Şimdi sen dedin Elazığ, Erzincan, Tunceli. Başka bölgede var mı Şafaklar? Bizim Şafaklar genelde toplumun çoğu burada. Bizim bir kısmen Adıyaman'a, bu Şafak'ın Adıyaman'a göç etmiş. Daha önceden beri gitmişler. Fakat onun herhalde artık bu mesleği yapıp yapmadığını bilmiyorum. Var orada damarımız Peki var. Şafaklar Zazaca mı, Türkçe mi, Kürtçe mi ne? Kürtçe konuşurlar Şafaklar. Evet. Zazaca da konuşurlar. Türkçe de konuşurlar. 3 dili de kullanırlar. Ana dili olarak Ana dili Kürtçe. Kürtçedir. He. Aslında bir Kürt aşireti değil mi? Kürt aşireti yani şu anda Şafakların Kürtçe yani biz Kürtçe konuştuğumuzda Kürt aşiretidir. Yani biz Kürtçe yani bizim ana dilimiz Kürt. Dedemizden, babamızdan biz kalktık. Biz Kürtçe, biz okula gittiğimiz zaman biz Türkçe konuşamıyorduk. Biz bir ay gel git hocalar bize öğretiyordu. Daha sonra bizim çocuklar şu anda Türkçe'de konuşurlar. Türkçe'de konuşurlar. Tabii okuyorlar onun için. Evet. Ama genelde biz Kürtüz. Peki göç ederken hangi araçları kullanıyorsunuz? Şu anda mesela eskiden mesela atlarla gitmişler. Şu anda kendine ait olan kamyonetler var evi taşımak için. Koyunlar taşımak için de 3 katlı kamyonlar var. Kamyonlar da belki çok maliyetli, ücretli. Biz burada 150 kilometrede, 140 kilometrede 15 bin lira veriyoruz. Bir kamyona. 1 kilo taze peynirimiz 100 lira. Geçen yıl biz 80 liradan verdik. Bu yıl 100 liradan. O kadar her şeye %100 zam geldi. Mazota bakıyorsun 47 lira olmuş. olarak şimdi ekleyelim. Geçen sene biz bir ton peynirle 3 tane çoban parası verebiliyorduk. Bu sene bir çoban parası veremiyoruz. veremiyoruz. Bir çobanlı şu anda benim yanımda bir Afganlı çalışıyor 70 bin liraya. Bir de şeyi de anlatabilir misin? Mesela şu anda Türkiye'de sürü sahiplerinin, çobanlarının belki de %90'ı hep Afgan çobanlar. Evet.
Bunu neye bağlıyorsun? Afgan çobanlar olmasaydı bizim Türkiye'de diyor iş yok ya diyorlar. Bizim Türkiye'de diyor iş yok da gençlerimiz çalışamıyor, iş yok. Halbuki bizim bu çobanlıkta Afganlar para kazanıyor. Bak bizimkiler gelmiyor. Türk gençlerimiz gelip çalışmıyor. Bize çalışmıyor. Yani Afganlar olmasaydı biz şu anda belki de hayvancılık bırakmıştık. Ama geçen yıldan beri Afganlar da aynı bizim Türkler gibi oldu. Adamlar kendi aralarında bir grup oluşturmuş. WhatsApp grubunu. Yazarlar. Sen ne kadar alıyor? Hayır. Şu paradan aşağı gitmeyiz. He, bu paradan aşağı gitmeyeceksin. Herkes ona uyar. Bizim şavaklarda diyoruz ki peynirimiz işte 150 lira olsun. Bakıyorsun tüccar demiş 100 lira verirsen ver. Adam hemen götürüp veriyor. Anladım. Bir söz birliği yok. Söz birliği bizde yok. Bizde zaten söz birliği olsa biz bu durumlara düşemezdik. Bak kamyona 15 lira verdik geldik. Ben burada 4 tane araba yükledim geldim buraya 60 bin lira verdim. Ben bir çobana aylık 70 bin lira veriyorum. 2 tane çoban 140 bin lira. Ben bir ton peynir satıyorum 100 bin liraya. Biz çok yani gerçekten şavak çok zor. Zarar yani. Çok zarar. Biz çok zarar ediyoruz. Yaylaya para veriyoruz. Bak. Hane başı ne kadar veriyorsunuz yayla. bu yaylaya? Ya şimdi yayla buralarda cüzüdür. Yani Toplatma bedeli şöyle söyleyeyim. Koyun başı bütün masrafıyla birlikte 21,5 milyon. yani 20 lira veriyoruz. Ama özel mülkiyetler dahil edersen 100 lira 40'ı bulur. Çifti 100 lirayı da bulur. İkisi yani. Bizim Tunceli tamam. Tunceli dağlarımız bu mera konusunda fiyatı uygun da fakat ya Allah'ın merası devlet niye bize satıyor ki? Biz üreticiyiz ya. Daha destek olması lazım. Üreticiye devlet yaylayı bedelsiz vermesi lazım. Burada yani bizim gerçekten biz zor şartlardan yaşıyoruz. Herkese uzakta bakarlar. Ya bu çok zengindir ya koyunu vardır, peyniri vardır, sütü vardır diye. Dolu sesi uzakta hoş gelir. Halbuki hiç öyle bir şey alakası yok. Gerçekten biz zor şartlarda kazancımız hep alın teri. Kendi emeğimiz, kendi bilek gücümüz. Fakat malımız para etmiyor. Bugün bir ton saman 9 bin lira. Bir ton saman, şu saman dışarıdaki ot. Bir saman 9 bin lira. Bir ton arpa 8, bir ton yem 12 bin lira. Peynirimiz ne? 100 lira. Yani üretici gerçekten zor durumda. Üreticiye devletin destek olması lazım. Biz Hiç destekleme almıyorsunuz mu? Biz koyunda destekleme alıyoruz. Koyun başına 100 TL alıyoruz. Yıldan. Ama yetersiz mi diyorsun? Yetersizdir tabii. Şunu istiyoruz. Devlet bize üretici olarak, çoban olarak, biz çoban olarak sigortamızı yatırsın. Biz devlete bir şey çoban sigortası yatırsın. Biz yaylanın çilesini çekip denize atarız. Evet. Çilemizi görsünler değil mi? Evet. Evet. Mecburuz. Yağmur yağdı çilemizi gördünüz. O günü yağmurda ipek yapıyorduk. Ondan sonra şimşek, dolu, yağmur, sel. Sen bizim tabii canım bizim hayatlarımız çok zor. Senden sonra sizden sonra bir yağmur yağdı. kalacaksın ki hepsini rahat güzellikle çekilsin. Ya tabii ya. Abdullah. Senden sonra bir yağmur yağdı. Ben de ekmek geçmişim. Değil mi yağdı? Değil mi? Yine yağdı. Tüy sacın önüne girdim. Sen o ifakın geldi. Ekmeğe baktı dedi ki uy sen bu yağmurla nasıl ekmek yapacaksın dedim ya. Kanalımı kaldırayım içeri götürüm ne dedim ya. Yağmur bir yağı. Dedim ki git bizim odağı çevir geri. Dedi ben hepsine küsmüşüm sen hep seninle konuş. Mirma değil mi? Bir gitme doğru çeviririm ya. Çok uyanık bana. Ya dedi ben hepsine küsmüşüm tek sendeki konuşayım. Geldim senin ekmeğine bakayım gör dönüm gideyim. Bir de bizim bir tane sakat koyun var Mehmet abi. Hele o koyun da buranın içindedir değil. Bak dedim görürsün nasıl uyanık. Gelmiş koyuna git benim koyunu çevir. Diyor mu ki ben giden koyunları çevirem yok. Ben hepsine küsmüşüm. Hepsine küsmüşüm. Murat'a küsmüş ya. Murat'a da Nilüfer'e de küsmüş ikisine. He. Bu Mihriban sana küsmüş mü sonra Murat? Barışır bende. Burada bir 550 tane koyun var. Artı bu yılki doğan kuzularımız içinde. Şu davar sağma yerimiz. Şura. Günde Şurada- 2 defa sağıyorsunuz değil mi? Bir sabah saat 10'dan gelir sağarız. Bir de akşam saat 5 gibi sağarız. Bu da günlerimiz şu anda çok değersiz olmuş. Biz günlerimizi yakıyoruz. Eskide biz bir yün parasıyla bu koyunun yün parasıyla eskide dedelerimiz zamanında bir arsa alırdık. Çok değerliydi.
şu anda yünü bırakıp pamuka dönmüşler. Halbuki yorganda, döşekte, yastıkta en sağlıklı bu yünler. Bu yünler çok sağlıklı. Yani bunda yatak yaptığın zaman, uyuduğun zaman sağlıklı. Evet. Biz şu anda yataklarımız hep bunlarda. Biz pamukun üzerinde yatamazdık. Çünkü biz doğada, yaylada, şurada... Daha sıcak tutuyor değil mi? Hem sıcak tutuyor, hem her şeyimiz yünün, bu da koyun da yürüyor. Ama şu anda para etmiyor. Şu anda yakıyoruz. Kırktığımız zaman bu yünlerimizi toplayıp ateşe verip yakıyoruz. Yatma çadırımız şurası. Evet. Şurası. Bu Kaç metrekare? oturma çadırı. Bu 4'e 4. Yani 16 metrekare. Şura 5'e 4 20 metrekare. Merhaba Şurada. gençler. Bak Ne yapıyorsunuz? Aa çok güzelmiş valla. bak bunlar da burada televizyonumuz. Kaçmayın kaçmayın. Nereye gidiyorsunuz? Bak televizyon. Şu akümüz. Siz rahat edin. Otur. Bak. Şurada akü panelimiz şurada. Bu güneş paneliyle televizyonunu çalıştırıyorsun. Televizyonu çalıştırıyorum. Elektriklerimi şarj ediyoruz. Telefon şarjları. Artı bir de çamaşır makinemiz de var. Onu da çamaşır yıkıyoruz. Ha ne güzel. He, o da var. Bak yünde bahsettim. Şu bizim yünlerde olan. Bak. Evet. Şu heybe diyoruz buna. Bu Ya, kendi örmeniz mi? Kendi örme elle. Elle örülü. Bunu nenelerimiz, annelerimiz örmüş. Kaynanamız kendi elle örüp, dikip kızına verdi gider. Ne güzel. Ya bu bizim günlerde Sanki üretildi. yeni yapılmış böyle. Tabii bu en azında 40-50 yıllık. Yani 40-50 yıllık var. Şu onun için Boya da şey mi? Kök boya mı abi? kök boyaları, bu orijinal kök boyaları getiriyor ya. Bunda bu solma olmaz. Evet. Bu 50 yıllık bak. Şu 50 yaşında yıkanıyor, geliyor, gidiyor. Hiç solma yok bunlarda. Vay be. Yani Çok bu iyi. tabii bu aynı onlarda. Bu bizim bahsettiğimiz koyun yünlerinde. Koyun yünlerinde yapılmış. Koyun yünün ipi. O ipi yıkanıp eski taraklar vardı. Yün taraklarıyla tarıyorduk. Ondan sonra onları eskide biz onlara ağaçta teşi diyoruz. Kürşe teşi diyoruz. Onlar da yengelerimiz onları yürürdü. İp haline getiriyor. İp haline getiriyordu. İp halinde alıp ondan sonra boyayıp kök boyalarda eskideki orijinal otla köklerde boya vardı. O boyalardan yapıp ondan sonra örüyorlardı. Evet. Ne güzel. Yani, o evet. değerlerimiz şu anda yapan Şu yok değil mi? değerlerimiz hep bitti. Yani şu anda hep bir yapmacık oldu. Hep hani artık o değerlerimiz bitti. Çocuklar? Çocuk baba benim kız. Mirima Hatun bahsettiğimiz bu. Elif Sude, Hasan Efe, Ömer Efe nereye gitti? Bir de Ömer Efe var. Ömer Efe değil, Ömer Eymen. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Kaça gidiyorsunuz? Ben 5'e geçeceğim bu sene. Şu 3'e geçecek, bu da kreşe okuyacak. Bizim çocuklar okuyor. Bizim çocuklar, şu an ben bir kız Ankara Gazi Üniversitesi'nde hukuk fakültesini okuyor. Üniversitede. Bir kızım Giresun'da pedere okuyor. Bizim oğlan da üniversite sınavına girdi 100 binlerinde. Çok iyi. Yani bizim çocuklar gerçekten çalışıyor. Hem Biraz emektar, da zorluğu gören zorluğu çocuklar mı görüyor. acaba Bak okuyor? eziliyor. Benim çocuk gelir, okulda gelir, valizini yendirir, üstünü çıkarır, üstünü giyer koyuna gider. Hepsi yani çocuklar hep ezilmiş. Yani bunlar ezilip bu duruma gelenler çocuklarımız. Merhaba abla. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İdare Burada- ediyoruz, ne bileyim işte. Hayat şartlarımız. Evet. Evet. Burada kadınların koşullarından, böyle çalışma şartlarından biraz bahsedebilir misin? Vallahi abicim çok zor. Hayatımız çok zor. Günün 24 saatte hep çalışmakla geçiyor. Ne bir tatilimiz var, ne bir gezmemiz var. Ne bileyim işte, geçinip gidiyoruz. Ezilip dökmemizin nedeni de çocuklarımızı güzel bir hayata getirmek için. Çocuklarını okutmak için. Evet, aynen öyle. Evet. Evet. Kaç çocuğun var abla? 4. 4 çocuğum var. Evet. Üniversiteye giden var. Şu an bir tanesi Ankara'da hukuk okuyor. Bir tanesi Giresun'da federe okuyor. Bir tanesi de bu sene sınava girdi. Ondan sonra bir de küçük yanımda var, 2. sınıfa gidiyor. 3'e geçen Mihrimah değil mi? Mihrimah, evet. 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 İyi abla. Buradan seni izleyenlere neler söylemek istersin?
Vallahi herkese ne diyeyim? Herkese ne bileyim, herkese Allah kolaylık versin bu hayatta, bu Allah size de meslekte. kolaylık versin. Evet. Umarım daha iyi koşullarda bir gün çocuklarınız en azından. Hani siz belki de bunun fedakarlığını yaptınız anne Evet. baba olarak. Aynen Çocuklarınız için. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Ne bileyim yani biz çocuklarımızın okullarına fazla gidemiyoruz. Mezuniyetlerine gidemiyoruz. Yani ne bileyim çok zor. Evet. Hayatımız çok zor. Doğru. Allah kolaylık versin abla. Herkese bu meslekten çalışanları hepsine ne bileyim Allah yardımcıları olsun. Amin, İnşallah emeğimizin karşılığını da alırız. İnşallah abla. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değil abiciğim. Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Şöyle ilerleyelim. Buradaki çadır mutfak mı abla? Evet. Buradaki çadır kısmı mutfak. Burası mutfak kısmı. Evet. Bir arkadaşımız burada. Seni tanıyalım. Ömer Eymen ismim. Ömer nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? Gün boyu hiç sıkıldığın oluyor mu? Mesela neler yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyorsunuz. Arkadaşlar var değil mi? Evet. Kaça gidiyorsun Ömer? Ve 3'e geçtim. 3'e geçtin. Ha, ne güzel. İyi başarılar dilerim. Teşekkürler. Bu da bizim sobamız. Evet, Yani burada bütün da çayınızı, Yemek yemeğinizi... ihtiyaçlarımızı bunun üzerinde yapıyoruz. Sobamız. Evet. Burası mutfak kısmımız. Suyumuz hortumlarla çeşmede getiriyoruz. Evet. Suyumuz burada. Teyze ne yapıyor? Teyze annemdir. Anne. He. Teyze konuşalım seninle de. Ben bilmiyorum konuşma kurbanım. Kırmancı konuş. Ben kurmancı da bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Dur dur. Bir kere hal hatır soracağım. Nasılsın? Çıdıkı diyorlar değil mi? Yok Türkçe'de konuşuyorum. Çıdıkı rende. Sağ olasın. Hal şef. Hamdolsun. Ne var ne yok durumlar nasıl? Allah razı olsun. Suyun kenarında oturmuşsun teyze. Ne yapak işte. Çalıştım bile azıldım töküldüm işte. Yo daha gençsin. Ha nerede geldin? Hemen vazgeçme kendinden. Ben zaten biz hastayız nasıl vazgeçmeyiz? Doktora gidik çare yok. Burada çalışık bize kimse bakmıyor. Bakarlar. Oğlan nasıl? Oğlanla aran iyi mi çocuklarla? İyidir Allah'a şükür Allah razı olsun. Şimdi bir bundan. çocuğun yanında kalıyorsun. Yok bir tane büyük bir tane evli 3 tane çocuğu var büyüğü. Hı hı. En büyüğü budur. Bununki 4 tane var. Memnun musun hayatından? Allah'a şükür memnun. Çocuklarla da çalışıyoruz. Çocuklar da çok bize iyi bakıyorlar. Niye işte? Gidip geldik beraber. İyi kendine iyi bak. Sen de Allah'a kendine- emanet ol. Sen de Allah'a emanet olasın. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Sağ olasın. Allah senin gençliğini sana bağışlasın. Amin cümlemizinkine. Sağ olasın. Şimdi burası mutfaktı. Burada da kalma yeri değil mi? Burada Yataklar. kalma. Burada peynirlerimizi üretiyoruz. Peynirleri Peynir üretiyor. yerleri. Bu da peynir dartma kantarımız. Burada herhalde kuzuları yağmurdan korumak için, doludan. Yağmurda, doluda, soğukta kuzularımızı yani ufak kuzuları şurada koruyoruz. Hı hı. He. Şurası da Şöyle bizim göstereyim. He. Bakın kuzular doludan, yağmurdan etkilenmesin diye böyle bir buralar alan etkilenmesin yapmışlar. diye bir alan yapmış yaylada. Bunun için. Hı hı. Bu da işte aracımızla taşıma gelip gitmemiz aracımız bu. Evet. Aracımız da bu. Ne araç kadar değil. sürede bir şehre iniyorsun abi? Abi zamana bağlı. Haftadan bir de yeniyoruz. 10 günde bir yeniyoruz. Yani zaman var ki bir ayda fırsat bulup gidemiyoruz. Çalışmaktan dolayı. Yollarımız sıkıntılı biraz. Evet. Yağmurda şurada burada yağmur olduğu zaman araçlarımız gitmiyor. Peki şey oluyor mu? Hani yolunuzu hemen yapıyorlar mı? İstediğinizde Vallahi biz, yöneticiler yardımcı oluyor mu? yöneticiler de bizim Tunceli İl Özel İdaresi gerçekten bize destek oluyor. Hı hı. Yani il özel idaresi geçenlerde burada geldi, sel geldi. Peynirimiz aracın üzerindeydi. Tatile rağmen, cumartesi, pazar 15 Temmuz'da denk gelmesine rağmen Tunceli İl Özel İdare özellikle Besime Hanım'a teşekkür ederim burada. Bize araç göndererek, GCP göndererek yollarımızı açtı. Biz ulaşımımızı sağlayıp biz peynirimizi Erzincan'a ulaştırdık. Hı hı. Yani gerçekten onlara burada teşekkür ederim sizin aracınızla. Yani bize destek oluyorlar. Yani elinde geldiği imkanlarca destek olurlar. Evet. Yani bizim Tunceli o konuda sıkıntımız yok. Başka konuda işte ürünlerimiz para etmediği için sıkıntılarımız var. Başka herhangi bir sıkıntımız yok. Tatlı kızlar.
Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Ha. Niye? Tamam onlar Peki ötedeki o eve de gidelim mi sizin eve? Tabii kardeşimgile de gideriz. Bir Oraya da gidelim gideriz. orada da bir onları da çekelim. Tabii oraya da gideriz beraber. Oraya da yürüyerek gideriz. Tamam zellerim. Tüm taşları getirdi buraya. Yol kapandı. Yukarıdan yağmur Tabii yağınca yukarıda- sel mi getirdi? Tabii. O taşları yağmur yağdığı anda üzerimize böyle taşlar. Bak. Allah Bura yine Allah. iyi. Şu yukarı felaket böyle. Peki can tehlikesi açısından da şey değil mi? Tabii Bir tehlike ki yok mu? tabii ki Cenab-ı Allah beterinden saklasın. Tehlike de olur. Yani bir tür felaketleri biz görürüz. Televizyonlarda da izliyoruz. Evler gitti. Daha, Erzurum Tekman'da bizim çalışan mandıralarımız vardı. Peynir üreten mandıralarımız. 2 araç, evi. Yani bir tek çocuğunu kurtardı. Vay be. Tabii. Bir hep de bu sele abi kapı. mesela yağmurlu havada şimşek çarpması tehlikesi de var Çok değil mi? tehlikeli. Çok tehlikeli. Biz yani korkunç. Bu sene felaket korkunç. Geçenlerde de bizim bir halamın torunu, bir gelinimiz şimşek vurdu, vefat etti. Allah Allah. Bir 40 gün önce, benim 42 doldu herhalde. Bir 38 gün önce. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Evet, genç yaşta bir kızı vardı. Onlar hangi yayladaydılar? Onlar da bizim bu Erzincan, Kelkit, Gümüşhane Kelkit tarafında. Biz köyde beraberiz, komşuyuz. Birkaç yerde de koyunlar telef olmuştu. Onları da gördüm. Bu Muzur ben. Yaylası'nda bizim komşumuzun bu Çemikçadır Payamdüzü'nün koyunları telef oldu. Şu Erzincan'ın Girnevik Yaylası'nda bir komşumuzun bir 10 tane koyunu telef olmuş. Artı Bayburt'ta bir orada yani bizim Şavaklı değil de yine oranın üreticilerinde 2 tane gencimiz orada şimşek vurdu. Şu Tercan tarafında bir tane Afganlı çoban koyunların yanında aynen şimşek vurdu. Yani bu ay içerisinde bayağı şimşekte etkileyen çok insanımız oldu. Demiyorlar mı ya şurada durmayın, şurada durun ya da şu mesela ağaçların altı genellikle Şimdi şimşek çekiyor. genellikle ağaçların altında şu çekem dediğimiz şu karşı var ya şu karşı Çekem. çekem. Türkçe'de mi çekem? He o bunlara ne diyorlardı ya çekem mi diyorlardı bunlara? Çamın bir türü herhalde, Çamın değil mi? bir türü. Yani çam ağacı genellikle tehlikeli. Çam ağacı yani bizim büyüklerimiz diyor ki çam ağacının altında durmayın. Çam ağacı genellikle çeker. Telefonlarınızı açık bırakmayın. Telefonda çeker. Şimdi gök gürlediği zaman bizimkiler herkes telefonu kapatır. O halamın torununda otopsi sonucu dediler ki telefonda yani çekiş telefonda etkilenmiş. Şimşek telefonda etkilenmiş. Telefon gerçekten yani telefon çok tehlikeli. Şimşeke karşı bu cihazlar o anda kapatılması lazım. Burada bir sağlık sorunu yaşadığınız zaman Biz ne yapıyorsunuz? Nereye Evet biz gidebiliyorsunuz? geçenlerde yolumuz kapandı. Sağlık sorunu yaşadık. Bizim bu Ali Metin Kara dediğimiz komşumuz rahatsızlandı. 112 acıyla aradık. Jandarmayı aradım. Ambulans geldi. Gelebildiği kadar geldi. Biz burada taşıyarak atın sırtında ambulansa yetiştirdik. Yani bayağı zorluklarla. Kaç dakikada mesela geliyor bir ambulans? Bir ambulansın Tuttunuz mu hiç dakika? biz dakikayı tutmadık da o anda o rahatsızlık anında yani telefonu açtığımız anda yayla yolu olduğu zaman da belki tabii ki zamanlar ama arkadaşlarımız elinde geldiği kadar suratlı geldiler. Evet. Yani sağ olsun Allah razı olsunlar. Adamlar geldi yardımcı oldu. Hastamızı alıp götürdük Pülümür'e. Pülümür'de Tunceli'ye. Hastanede yani sağlığına kavuştu çok şükür şu anda durumu iyi.
Tabii ki yayladaki hastalar olduğu zaman ulaşım zorluğu çok. Yani yayla yolu olduğu için zor. Bir de bu yaylanın mesela Sarıgül Yaylası'nın araç yolu var. Her yaylanın böyle bir imkanı yok değil mi? Yok, şu anda bizim şu karşı dediğimiz Buyur Gölü. Bak şu tepenin arkası Buyur Gölü, şu karşıdır. Evet. Orada hep vatandaşlarımız yürüyerek, atlarla göç ediyor. Şu anda orada yol yok. Peynirini, her şeyini at, eşek, şu hayvanlar karşılıyor. Yani, Kaç saat yürüyorlar araç yolundan? Yani araç yoluna gitmek için en azından 4-5 saat yürüyorlar. 5 saat. En aşağı 5 saat yürürler, peynirini yola indirirler. Orada da araca yükleyip gidiyorlar. Yani devlet şu anda çalışıyor. Bütün yaylalara hemen hemen %70'i, %80'i yol ulaşıldı yaylalara. Hala da çalışma devam ediyor. Şu anda bu dediğimiz Yalmanlar tarafında yollar yapılıyor. Fakat yani hala bizim vatandaşlarımız at sırtında yürüyerek zorluklarla, bu tür imkanlarla hayvancılık yapmaya çalışıyorlar. Bir nevi ekmek parası. Yani adamlar orada çalışıyor, çocuğunu okutuyor. Bak ben kendim çalışıyorum. Benim şu anda 4 tane çocuğum okuyor. Elimizde gelen imkanlarca biz çocuklarımızı okutuyoruz. Çocuklarımız şu anda bir Şafak aşiretinde okumayan %10, %5 çocuk yok. Hep okur. Şimdi bizim çocuklar şu anda ne söylüyor? Diyor ki, baba diyor, siz bu kadar emek yiyorsunuz, bu kadar üreticilik yapıyorsunuz, peynirinde, yağında, sütünde yapıyorsunuz ama karşılığını alamıyorsunuz. Doğru. Alamıyoruz. Çocuklarımızın da artık canına taht etmiş. Kazanç yok bizde. Niye kazanç yok? Et, süt, peynir, yağ, her şeyi üretimi yapıyoruz fakat karşılığını alamıyoruz. Biz çobanı bugün söylüyorum, yine bunu tekrar, bir çobanın aylığı 70 bin lira, ya bir devlet memuru 70 bin lira alıyor mu? Almıyor. Geçen yıl ben bir çobanın aylığı 1 ton peynire 4 aylık veriyordum. Bu yıl 1 ay 1 ton peynir. Yani ürettiğin ürün para etmiyor. Para ama... etmiyor. Evet, anladım. Ürettiğimiz ürün para etmiyor. Yani Doğru. peynirimiz para etmiyor, sütümüz para etmiyor, etimiz para etmiyor. Yani biz hep giderimiz çok. Peki bu Gelirimiz ne yok. kadar bu devam edecek böyle? Yani böyle giderse... Üreticilik biter. Hayvancılık biter. Değil mi? Böyle bu şekilde giderse ben bugün 500 koyun besliyorsam ben sene 300'e düşürürüm. Kademe Kademe düşer ne olur? O zaman ben de kaybederim. Türkiye'de kaybeder. Çünkü etini, sütünü, yüzde bugün kaçını... bu fiyata tüketici yiyorsa, örnek veriyorum, sen işi bıraktığında... İşi bıraktığında ne olacak? Biz eskide, bak şunu sana söyleyeyim. Eskide dedelerimiz ne diyordu? Bir altın bir koyun. Kolay gelsin. Şimdi bakıyorum 2 koyun bir altın. O etmiyor. Evet. Eskide bir koyun bir altın değerindeydi. Şu anda 2 tane 3 tane koyun bir altın değerini yapmıyor. Doğru. Gerçekten yani çok düşmüş. Evet, şimdi Mehmet arkadaşımız hayvancılık yapan yine. Kardeşin değil mi abi? Benim kardeşim. Evet. Şimdi hayvanları çıkarmaya başladı. Saat şu anda herhalde kaçtı? Bakalım. 2:30. Şu anda kalkar gider, saat 6 gibi tekrar gelir. 6 gibi akşam sağımı olacak. Akşam sağımı olur. Akşam sağımı yaptıktan sonra tekrar gider, sabah 10'a kadar. Sabah 10'da tekrar sağıma gelir buraya. Aşağıda da mesela şeyler var, koyunlar var. Şu tarafta, o onlar tarafta. da ayrı bizim kuzular. Yani bu yılın Şubat ayında doğan kuzularımız. Onlar da ayrı çoban Bunlar gibi. yavruları. Yani o da bunların yavruları. Evet. Onlar da ayrı bir çobanı gütüyor. Muzur Dağı dediği zaman Muzur Dağı'nın genelinde çok isim var içinde. Yani orada bir yere gidiyorsun, şura mevkine Koşgölü, şura neresi Katır Gediği, şura neresi diyelim işte Eşek Meydanı, şura neresi Gepir. Bu bölgeye ne diyorlar, bu kayalıkların olduğu? Şu kayalık bölgeler tekne. Şu bölgeye tekne diyorlar. Şu arka Buyur Gölü, şu arka Direm Taşı, şu arkada da Yalmalar Yaylası var. Demir Kapı nereye düşüyor? Demir Kapı arkası. Arka tarafına düşüyor. Arka tarafı, bu yaylanın arka tarafı Demir Kapı. Bu sol tarafta Yel Dağı. Burası hayır, şu bölge Karagöz, yani Kocatepe'nin yaylaları, Aşkgirik. Eski ismi Aşkgirik, Gepir Yaylası. Buraya diyorlar. Zil Yaylası diyorlar. Öte karşı tarafta, arka tarafta Yel Dağı'na bağlanıyor. Evet. Şimdi bu civarda mesela Şafak aşiretinden gelen kaç hane var bölgede? Şu anda benim bildiğim 300, 350, 400'e yakın hane var.
Yani 350 hane falan var. Bu bölgede. Bu Muzur bölge. Dağları'nda Muzur mı? Dağları'nda. Tabii Muzur Dağları'nda başlar. Yani bizim bu Pilimir bölgesinde de tahminimde 300 aile falan olur. Yani Tabii aileler gelirken de çoluğuyla, çocuğuyla. çocuğuyla zaten hayatı bu bezlerin altında yaşıyor. Yani bizim bu Şavak iştirati bir tek bu bölge değil. Erzurum tarafına, Gümüşhane tarafına, Kelkit tarafına, Bayburt tarafına, her tarafa yere gidiyorlar. Doğru. Yani ama kışın hep geri döner memlekete Tunceli'yle Dersim'e gelirler. Anladım. Kış aylarında hayvanlar orada bak. Bizim Erzincan'da Şavak aşireti çok. Onlar da o bölgedeki yaylalara giderler. Şimdi hayvanlar yavaş yavaş otlatmaya gidiyor. Götürüyorlar ya. Son zamanlarda doğum Bunların yapan içinde keçi yok abi. Ya keçi Normalde keçiler de olmaz lazım. fazla mesela bu kardeşimin sürünün içinde keçi fazla yok. Bir tane keçi var herhalde. Bir iki tane var. Benim sürüde var bir 15-20 tane var. Bunlar bir de Akkaraman değil mi? Bu Akkaraman koyunu bizim. Bizim koyunun cismi Akkaraman. Nasıl, verimli mi? Sence başka bir ırka geçmeyi hiç düşündünüz mü? Hayır. Biz bu Akkaraman'da süt bakımında biz memnunuz. Yani bizim bu Akkaraman koyunu süt ve peynir veriminde, yani süt peynir veriminde çok güzel bir ırk. Et konusuna geldiği zaman da bu Kankal. Sivas tarafındaki olan koyun. Mor koyunlar. Mor koyunlar. Bunlar da ette elverişlidir, verimlidir. Bunlar da et verir. Evet. Evet. Bizim bu koyun Akkaraman bu süt verir. Gördüğünüz üzere böyle 3-4 çadır var. Bu da kimisinde peynir çadırı, kimisi birisinde mutfak. peynir, mutfak, yatak odası derken Bu şekilde. şurada bizim peynir teknemiz. Buna da peynir ezmesi yapıyoruz şunun. Evet. Peki tulum peyniri haricinde hiç başka bir mesela kaşar peyniri ya da herhangi bir şey yapmayı düşündünüz mü? Hayır, abi? biz hiç kaşarı düşünmedik. Bizim üretimimiz tam olarak tulum peyniri. Tulum peyniri. Olur. Biz tulum peyniri tereyağı. Yani Türkiye'nin şu andaki ekonomi, şu andaki koşulları, şu andaki pahalılık sürecinde en düşük ürün bizim gidiyor. Bir lokantaya gidiyorsun, bir yemek yiyorsun 5 lira, 5 liradan aşağı değil. Doğru. Ama sen bugün bir tabak peynirle 3-4 kişi oturup karnını doyurabiliyorsun. Bir tabak yemek sana 5 liraya veriliyorsa benim 1 kilo peynirim de 100 liraya peynir parayı alıyorlar. Yani biz bunun için bu yemek karşılığımızı almadığımız için zaten bizim şu anda Bu da sürdürülebilir olmuyor. tabii olmuyor, biz yapamıyoruz. Üreticiyi zorluyor. Üretici şu anda zorluyor. Biz yani şu anda üretici düşünüyor. Kara şu anda yaylacılar hepsi düşünüyor. Ben arpayı nasıl alayım? Ben samanı nasıl alayım? Onlarda da hep dışa bağımlısın değil mi? Tabii ben koyun ilaçını nasıl alayım, karşılayayım? Nereden Şu an, alıyorsunuz samanı, arpayı? Şimdi biz saman arpayı genellikle Güneydoğu tarafında, Diyarbakır, Urfa tarafında alıyoruz. Arpayı Elazığ'da temin ediyoruz. Yani o da karcılar. Karcılar şu anda, devlet şu anda kooperatif ofis arpayı topluyor. Geçen yıl 7.800-7.900 liradan verdi. Biz kendimiz tarlalarda daha uygun aldık. Yani devlet bize daha pahalı verdi. Ta önceki sene devlet bize uygun verdi. Tabii uygun verdi bize. Şimdi üretici düşünüyor, kara düşünüyor. Şu anda üretici düşünüyor. Ben ne yapayım? Biz ilaç alıyoruz şu anda. Hayvancılıkta veteriner, özel veteriner hekimleri var. Klinikler var. Biz ilaç alıyoruz. Telefon açıyoruz. Bize ilaç gönder. Ne gönder? Şunu gönder. Fiyat sormuyoruz. Biz gittiğimiz zaman adam defteri çıkarır. Bugün almışım ya, şu tarihte ilacı almışım, şu ilaç 1 liraymış. Ödediğim gün ilaç 3 liraysa 3 lirada bana para alır. Evet. Yani gerçekten yani. Çünkü niye? Şu anda bende para yok. Ben ödeme yapamıyorum. Peşin alamıyorum. Malımı getiriyorum, peyniri de tüccara veriyorum, para alamıyorum. Koyunu satıyorum, vadeli diyor 2 ay, 3 ay derken çünkü adam dönmüyor, alamıyoruz, karşılığını alamıyoruz. Şu anda sıkıntılarımız çok büyük. Üretici hele bu yıl gerçekten çok zor durumda. Evet. Bu yıl gerçekten çok zor durumda. Evet Çünkü abi. bu yıl şu anda üretici son haddine gelmiştir. Üretici her an bitebilir. Her an bu yıl %50'si koyunu satar.
hayvanı satar. Hayvan eğer Türkiye şu Tunceli'deki 400 bin, 500 bin hayvan varsa eğer 200 bine düşer abi. 200 bin varsa 100 bine düşer. Evet. Bu bir gerçek. Abi çok teşekkür ederim. Ben her şey teşekkür için. ediyorum. Çok sağ Ayaklarınıza olun. sağlık. Güzel bilgiler verdin bize. Teşekkür Gerçekten ederim. tam adamına denk gelmişiz yani. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Size geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Böyle bir durumumuzu, böyle bir halimizi, böyle bir çalışmamızı alıp gündeme taşıyacağınız için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ben Yani teşekkür bizim de ederim. inşallah yetkililer bizim bu hayvancılık bu durumumuzu görür. Belki bize bir el atarlar. Belki üretici destekleyip bir şeyler olur inşallah. Tabii bunun illaki yani katkısı olur. Senin fikirlerin devlet- çok önemli yani. Tabii devletin bize katkısı oluyor. Yani şimdi devlet şu anda kendiliğinde devlet bir kooperatif oluştursa hem vatandaşa burada arpasını, samanını, her şeyini böyle uygun şekilde destek verse bizim ürünümüzü de devlet alıp değerlendirsin. Biz buna da varız. Evet, devlete vermeye razıyız. Biz devlete varmaya razıyız. Eğer devlet bizi yeminden, arpasında, her şeyinde desteklerse ne yapar? Devlet bugün sana verir. Biz de devlet için üretiriz diyoruz. Biz de devlet için üretip devletin kooperatiflerine, devletin kurduğu bir birlik kooperatif şeylerine biz de ürünlerimizi oraya veririz. Anladım. Devlet de yararlandırsın. Devlet bu tulum peyniri şunu değerlendirsin. Yani biz buna varız yani. Hı hı. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Güzel bilgiler verdiniz. Sizin de ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bu Umarım yaylalara emeğinizin karşılığını aldığınız güzel yıllar olur. İnşallah. İnşallah yani bizim çoluk çocuğumuzun şu yaşta bak ezilip koyunla şuyla bunun emeğinin karşılığını inşallah alırız. İnşallah. Teşekkür ederim. Devlet Çok sağ olun. ilgiler inşallah bizi görür. İnşallah. Çok sağ ol abi. Sen de sağ olasın abi. Evet arkadaşlar, bugün de yaylacılık yapan, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin sorunlarını dinledik. Onların biraz yaşam koşullarına dikkat çektik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini isterseniz videomuzu beğenip kanalımızı sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.